Merhaba, Bitki Günlüğü'me hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Umutu ya da Latince adıyla Arenaria, karanfilgiller yani Caryophyllaceae ailesinin üyesi olan Kuzey Yarımküre'ye özgü bir kurak alan bitkisi altı ailesidir. İsmi Latince kum anlamına gelen arena sözcüğünden türetilmiştir. Kum otunun en yaygın görülen alt türleri arasında dağ kum otu olarak bilinen Arenaria montana ve sıradan kum otu denen Arenaria verna gelir. Bu iki tür kaya bahçeleri ve kurak alan yeşillendirme çalışmalarında kullanılan bitkilerdendir. Kum otu türleri kıyı kumullarında, kayalıklarda, dağ çayırları ve kurak arazilerde yetişir. Siz de kum otlarına yazın çıktığınız doğa gezilerinde rastlayabilirsiniz. Toprak konusunda seçici olmayan bitki, güneş altında yetişebilen, kuraklığa ve deniz etkilerine de oldukça dayanıklı bir bitkidir. Bu özellikleri nedeniyle kaya bahçelerinde kullanılmaya müsait, sulama ve bakım istemeyen türlerdir. Bitkinin küçük grimsi yeşil yaprakları, oldukça hoş görünen beyaz ya da soluk pembe renkli küçük çiçekleri vardır. Bitki tohumlarını doğaya su ve rüzgarın etkileriyle yayar. Bu kısa boylu bitki ailesi yer örtücü ve sömürücü özellikler gösteren türlerden oluşur. Arenaria sınıfı çok sık ekleme çıkarmaların yapıldığı, birçok üyesinin zamanla farklı sınıflara geçiş yaptığı henüz tam oturmamış bir bitki sınıfıdır. 2021 yılı itibariyle 175 türden oluştuğu kabul edilen Arenaria sınıfı için bu rakam muhtemelen şu anda geçerli olmayabilir. Kum otu insan ya da hayvanlar için zehirli değildir. Fakat oldukça minyatür ve neredeyse pek fark edilmeyen bir bitki olduğundan ne insanlar ne de otçul hayvanlar tarafından yiyecek olarak tüketilmez. Yine de küçük kuş ve böcek türlerinin besin olarak kullanabileceği bir bitki olduğu tahmin edilmektedir. Geçmişte sadece Avrupa'da pek yaygın olmasa da idrar söktürücü ve iltihaplanmayı önleyici ilaç yapımında kullanıldığı da biliniyor. Bitkinin teraryum şartlarında kullanılıp kullanılmayacağını, hangi ağaç türlerinin buna müsait olduğunu açıkçası merak ettiğimi söylemeliyim. Minyatür bir bitki olduğu için bu oldukça mümkün görünüyor ama denemek ve görmek lazım. Çünkü kum otunun kapalı ve nemli bir ortama nasıl bir tepki verebileceğini tahmin etmek biraz zor. Eğer yolunuza çıkarsa ve teraryumlara meraklıysanız sizin de aklınızda bulunsun. Bu da benden size ev ödevi olsun sevgili bitki dostları. Gelelim bitkiyle ilgili öykümüze. Antik Roma döneminden kalma bu hikayeye göre Avrupa'nın güneyinde kumlu ve çorak bir arazide kurulu bir köye uğrayan bir kahin, yakında biri ölümlü ve diğeri ölümsüz iki kardeşin dünyaya geleceğini müjdelemiş. Çok geçmeden köyden bir kadın ikiz bebekler doğurmuş ve bunlara Arrhenius ve Narya adları verilmiş. İki kardeşten ölümlü olan Arrhenius, büyüdüğünde güçlü ve yakışıklı bir delikanlı, bir ölümsüz olan Narya ise adeta tanrıların ışıltılı güzelliğini yansıtan bir dilber olmuş. Arrhenius, çorak toprakları verimli tarlalara dönüştüren çalışkan bir çiftçi olmayı seçmiş. Narya ise güzelliği ve tatlı sesiyle insanları büyüleyen bir genç kız olarak herkesin hayranlığını kazanmış. Birbirini çok seven ikizler birbirlerinden hiç ayrı kalmazlarmış. Yıllar sonra büyük bir kuraklık ve kıtlık dönemi yaşanmış. Arrhenius tüm çabalarına rağmen köylüleri ekinleri kurtarmak için kendisine yardım etmeye ikna edememiş. Çünkü köylüler bir ölümsüz olan Narya'nın yağmurları geri getirebileceğine inanıyorlarmış. Oysa Narya bir ölümsüz olsa da tanrısal bir güce sahip değilmiş. Bunu bilen Narya üzgün bir şekilde "Kardeşim, belki de ben buralardan gidersem insanlar senin sözünü dinlemeye başlar. Boşu boşuna bana inanmaktan da vazgeçerler," demiş. Fakat Arrhenius hemen karşı çıkmış. "Senin olmadığın yerde ben de yaşamak istemem Narya. Senin tek başına kalmana ise asla izin veremem." Bir gün iki kardeş tarla kıyısında oturup kuruyan ekinleri izleyerek başlarına gelen bu felakete bir çare düşünürlerken gizemli bir yabancı tipe gelmiş. Bu adam yıllar önce ikizlerin doğumunu müjdeleyen o kahinmiş. Kahin, "Siz ikizler kaderin bir cilvesiyle doğdunuz ve bu da nedensiz değildi. Zamanı geldiğinde yaşadığınız bu köyün kötü kaderini değiştirmek de sizin elinizdeydi. Ve işte o zaman tam da bu zamandır. Fakat ne yazık ki bunun için birinizin yaşamına son vermesi gerek," demiş. "Eğer içinizden biri kendini feda ederse yağmurlar yeniden yağmaya başlayacak ve insanlar mutlak ölümden kurtulacaklar." Arrhenius kız kardeşin hiçbir işe yaramadığı için kendini suçladığını bilerek hemen söze girmiş. "Ben kardeşim için seve seve ölümü seçerim. Nasıl olsa Narya'nın ölümsüz bedeninin bir parçası olarak onun anılarında yaşamaya devam edeceğimi biliyorum." Narya ise itiraz etmiş. "Hayır, olmaz. Asıl ben bu ölümsüz yaşamımdan vazgeçip kardeşim gibi bir ölümlü olmayı istiyorum. Nerede ve nasıl yaşadığımın da önemi yok. Böylece onunla beraber yaşar, onunla beraber ölürüm." Kahin bilgece ve hayranlıkla gülümseyerek tanrısal görünümüne bürünmüş.
Bu ölümler ve tanrılar arasında habercilik yapan gezgin tanrı Merkür'ün ta kendisiymiş. Büyük bir sınavdan geçtiniz ikizler, demiş Merkür. Fakat ne yazık ki tanrıların yazdığı kaderi değiştirmek de imkansızdır. Yine de gösterdiğiniz bu fedakarlık karşılıksız kalmayacak. Sizin tek bir bedende yaşamaya devam etmenizi sağlayacağım. Böylece Merkür kanatlı asasını salladığında kardeşler birleşerek tek bir varlığa dönüşmüşler. Arrhenius'un bitkinin toprağı tutan köklerini, Narya'nın ise zarif tomurcuklarını oluşturduğu kumotu işte böylece ortaya çıkmış. Yağmurlar geri gelse de köylüler ikizleri bir daha görememişler. Onları en son gördükleri yer olan tarla kıyısında biten bu çiçeği ise kaybolup giden kardeşlerin anısına Arenaria adını vermişler. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.